Sürdürülebilir inovasyon konuşalım bugün. Peki neden başarısız oluyor? Özellikle startuplar çok ayrıştıramıyorlar. Bu inovasyonların başarısı nasıl oluyor? Hadi işte biz bunu yapacağız. Nedenleriniz farklı ama dikkat edersen aynı şeyi yapıyorsunuz. Abi bir şey çalışıyorsa bırak çalışsın. Sayın Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi inovasyon konuşacağız dediniz. İnovasyon konuşuyoruz ama benim çok da böyle bilmediğim ama isminden dolayı tahmin ettiğim bir yerinden konuşuyorum. Doğru. Yani başlığı siz söylemiş olun. Sürdürülebilir inovasyon konuşalım bugün. Yıkıcı inovasyon konuşalım. Ve bunların arasındaki farkları konuşalım. İş modellerinde inovasyon nasıl olabilir onu konuşalım. Bir de tam tersi inovasyonun bir iş modeli olabilir mi veya inovasyonun başarılı veya başarısız olabileceğini önceden tahmin edebilir miyiz ile alakalı bazı şeyler konuşalım. Şimdi hocam başlık olarak demişsiniz ki sürdürülebilir inovasyon yıkıcı inovasyona karşı. Bu biraz şey gibi oldu. Kahraman bakkal süpermarkete karşı gibi oldu. Evet. Her bölümde Ferhan abiyi anıyoruz. Benim de aklıma direkt o geldi zaten. Peki aslında benzer ortak kümeleri var mı? Yani sürdürülebilir inovasyon biraz daha marketken, yıkıcı inovasyon daha massive süpermarket diyebilir miyiz? Sonunda bunu isterseniz ben söylemiş olayım. Bunu biraz akışına bırakalım. Okey. Yani zaman içerisinde bu akış anlatırken biraz ortaya çıksın. Tabii şimdi bunu biraz anlatırken yani sürdürülebilir inovasyon nedir, yıkıcı inovasyon nedir vesaire bunları konuşurken aslında biraz en baştan alalım mevzuyu. Bir kere biliyorsun özellikle C-level yöneticilerin en büyük dertten ziyade belki gündemleri, ilk birinci gündemleri dijital dönüşüm. Dijitalleşme, dijital dönüşüm konularını sürekli gündemde tutuyorlar, gündeme getiriyorlar C-level yöneticileri ve tabii dijital dönüşümün, dijitalleşmenin en büyük faktörlerinden veya itici güçlerinden bir tanesi de aslına bakarsan dijital inovasyon. Hatırlarsan daha önceki bölümlerde yıkıcı teoriyle alakalı, yıkım teorisiyle alakalı, disruption teoriyle alakalı konuşmuştuk. Bugün biraz onun inovasyon bacağını nasıl olabilir biraz onları konuşacağız. Bir de tabii yani C-level yöneticilerin bu kadar bu konuları gündemde tutmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu projelerin trilyon dolarlık projeler olması. Yani geçtiğimiz sene 2023 senesinde bu dijital dönüşüm projelerinin toplam miktarı global ölçekte 8-9 trilyon dolardı. Şimdi 2024 yılında 10-11 trilyon doların üzerine çıkacağı bekleniyor ve biliyoruz ki bunu daha önceden dile getirmiştik diye hatırlıyorum. Bunun %70, %80'i bu projelerin maalesef başarısız oluyor. Peki neden başarısız oluyor gibi bir soru aklımıza gelebilir. İnovasyona giden yolda. Yani her inovasyon veya her inovasyon motivasyonu niye başarılı olamıyor gibi bir soru aklımıza gelebilir. Birincisi ölçmeyle ilgili sıkıntımız var. Tam ölçemiyoruz. Daha çok return on investment kafasıyla bakıyoruz. Biraz finans kafasıyla bakıyoruz. Ki bu doğru bir bakış açısı aslında. Yani tabii ki her projeye investment gözüyle, finance gözüyle bakmamız gerekiyor. Parasal anlamda değerlememiz gerekiyor. Ama artık dijital ölçeklenmeyi hatırlarsan anlatmıştık. Biraz artık return on investment teriminin yerini özellikle dijital projelerde return on digital gibi kavramlar aldı. Biliyorsun daha önce işte dijital verimlilikten bahsettik, dijital ölçeklenmeden bahsettik. Üst düzey yöneticilerin buna bir kere dikkat etmesi gerekiyor. Bir de tabii başarısızlık nedenlerini sayarken birkaç tane daha sayabiliriz. Bir kere üst yönetimde yani o tırnak içerisinde steering committee dediğimiz üst yönetimde kendi arasında konuşulmayan hedef farklılıkları ve hedef anlaşmazlıkları söz konusu olabiliyor. Yani üst düzeyde işte yönetim kurulu seviyesinde veya steering committee seviyesindeki üst düzey yöneticilerin bir dijital dönüşüm projesinden anlattıkları olabiliyor. Şöyle olduğu için doğal olarak bu anlama farklı olduğu için hedef farklılıkları, beklenti farklılıkları oluşabiliyor. Bu en önemli sıkıntılardan ikincisi. Ben sizde programlara başlamadan önce hocam Evet. mesela dijitalleşmeyi dijital dönüşüm zannediyordum. Evet, Adı bu ikisi arasındaki farkı bilmiyordum. Evet, bunları güzel tanımladık. Daha önceki seyircilerimiz daha önceki programlara bakacak olurlarsa bunları iyi tanımladık. Çünkü hem seviye olarak bir sıkıntı söz konusu olabilir. Dijital dönüşüm projelerinden beklenti farklılıkları olabilir. Bir de senin söylediğin gibi projeler birbirinden farklı olabilir. Daha önceden söyledik. İyi oldu hatırlattın. Dijital dönüşüm, iş mutasyonu, dijitalleşme ve IT satın alma gibi farklı kategoriler var biliyorsun. Hatırlarsan. Onları konuşmuştuk. Bunların arasında tanımlama da çok önemli. Bu da ikinci başarısızlık nedeni olabiliyor. Bu tanımlamadan yaptığımız bir hata olabiliyor. Bir üçüncüsü de yetenek sıkıntısı var. Ne demek o yetenek sıkıntısı? Elimizdeki yetenekleri maalesef doğru kanalize edememe gibi bir sıkıntısı olabiliyor proje yöneticileri
yöneticilerinin bir kere şöyle bir durum söz konusu. Çok temel olarak bir projeyi bir pilot seviye dersek, yani birinci fazda, yani o projeyi yaratım süreci, o yaratıcı süreci kastederek buna mesela pilot dersek, o projenin pilotu dersek, bir de o pilot seviyesinden sonra artık bir de ne oluyor? Bir MVP oluyor veya bir pilot proje oluyor. Onu artık biz ne yapıyoruz? Ölçeklendirmeye çalışıyoruz. Dijital olarak ölçeklendirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada iki farklı durum söz konusu. İki durum için çalışan yeteneklerin de farklı olması gerekiyor. Ne demek bu? Pilot tarafında, daha creation tarafında çalışan yeteneklerimizin, yani insan kaynaklarından bahsediyoruz yetenek derken, daha nerd olması lazım bu insanların. Daha kreatif, daha dijital yetenekler olması gerekiyor. Daha böyle tırnak içerisinde çılgın yazılımcıları barındırmamız gerekiyor ekipte, pilot tarafında. Ama artık o pilot fazını geçtikten sonra, o MVP tarafını geçtikten sonra eğer bir ölçeklendirme söz konusu olacaksa, tam tersine bu sefer marketing tarafında, satış tarafındaki yetenekleri, kabiliyetleri daha iyi olan insanlarla çalışmamız gerekiyor. Bunu çoğunlukla özellikle startuplar çok ayrıştıramıyorlar. Yani yola çıktıkları o çekirdek ekip bir şekilde o ölçeklendirmeyi de beraberinde yapmaya çalışıyor ve başarısız oluyorlar. Bunun örneklerini kurumsal tarafta da görüyoruz. Hatırlar mısın? Daha önce Google Plus'tan bahsetmiştik. Sen de bir çöl örneği vermiştin. Facebook'la Google Plus'ı karşılaştırmıştın. Burada yine o örneği verebiliriz. Yani mesela Google'ın Google Plus gibi bir inovasyonu niye başarısız oldu da mesela Mercedes Daimler'in BMW ile beraber yaptığı o işte Share Now'dan bahsetmiştik, hatırlarsan. Hatırlıyorum. Onun ilk işte Car2Go'ydu onun ilk adı. Niye o başarılı olduğu konusunu, bu soruları sormamız gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Acaba Google'ın Google Plus'ı ortaya koyması ve bunun başarısız olmasını biz öngörebilir miyiz? Yani tahmin edebilir miydik? Şimdi böyle bir soru sorayım sana. İkincisi, tam tersine bu Mercedes'in Share Now'ının başarılı olacağını tahmin edebilir miydik gibi böyle bir soruyla çıkabiliriz aslında yola. Bu aslında şunu beraberinde getiriyor. Acaba bu inovasyonlar, iş modellerinin, uyguladığımız inovasyonun iş modellerinin başarıları veya başarısızlıkları tesadüfi midir, değil midir sorusu karşımıza geliyor aslında. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi hocam, yani bence tesadüfi değil gibi geliyor. Çünkü yani mesela şu anda ben size 2 tane başarısız olacak olduğunu bildiğim yeni proje söyleyebilirim. Nedir onlar? Mesela işte Twitter, biliyorsunuz, tam dijital dönüşüm olmasa bile kendi legacy'sini yıktı dedik, X'e döndü. Evet. Twitter için bir şey söylemeyeceğim. Twitter hala hype ama Twitter'a özenen 2 tane iş çıktı. Biri Threads, biri de Blue Sky. Bilmiyorum, Blue Sky'ı gördünüz mü? Görmedim Blue Sky'ı. Tam olarak Twitter. Yani Twitter'ın başka sahibi olanı diyelim. Şimdi bunlar yeni bir şey katmadıkça, Twitter'da olağanca datasıyla kendini günden güne geliştirmeye devam ettikçe kötü taklitleri olacak. Örneğin TikTok çıktığında başarılı olabileceğini öngörmüştük. Çünkü Instagram'a bir rakip gibi çıktı. Ama çok farklı bir yerden girdi. Doğru. Ben tabii sizin gibi akademisyen bir gözlükle değil de vatandaş kimliğimle şöyle bakıyorum. Yani göz göre göre, eğer sonradan hazırladıkları bize bir sürpriz yoksa, aynı şeyi yaparak aynı sonucu bulmaya çalışıyorlar gibi. Şimdi aslında çok güzel örnekler verdim. Bu senin söylediklerini şimdi biraz akademik vari framework'ler oturtarak konuşalım ve biraz bunları value proposition'lar üzerinden, değer önerileri üzerinden konuşalım. Hatırlarsan daha önce işte Nike'ın değer önerisini falan konuşmuştuk burada. Getirle alakalı, işte Getir ne satar, Nike ne satar vesaire diye konuştuk, hatırlarsan. Aslında bütün mevzu, bütün suçlu, bütün bu başarı ve başarısızlıklardaki value proposition. Aslında firmaların en başta belirledikleri value proposition. Şimdi oraya gelmeden önce tabii bir de bu inovasyonların başarısı nasıl oluyor? Yani nereden kaynaklanıyor? Şöyle bir şey söyleyeyim, bu çok net. İnovasyonu yapanın becerisine bağlı değil bu inovasyonun başarısı. Tamamıyla inovasyonun doğasından kaynaklanıyor. İnovasyonun doğası derken şunu kastediyoruz. Bir iş modelinin boyutları ve faktörleri var. Ve bunlar tek boyutlu değiller. Bu tek boyutlu olmama durumu inovasyonun doğasını beraberinde getiriyor. Yani misal inovasyonun başarı faktörlerine mesela ne gibi faktörler olabilir? Ne demek faktör? Etmenler, etkiler, yani o başarısını tetikleyen veya etkileyen, pozitif veya negatif yönde etkileyen aslında unsurlardan bahsediyoruz. Mesela bunlar ne olabilir? İş modelinin olgunluğu olabilir. Yani business model'ın maturity'si olabilir. Maliyetler olabilir. Hitap ettiğimiz network olabilir veya bulmaya çalıştığımız network olabilir. O projenin, o uygulamanın yapım süresi olabilir. Zamanlama söz konusu olabilir. O pazarın zamanlaması söz konusu olabilir. Go to market stratejisi söz konusu olabilir veya bizim proje ekibinin yetenekleri olabilir. Bunların hepsi inovasyon başarısını etkileyen faktörler. Peki bir de inovasyon başarısının boyutları var. Bu boyutlarda diyeceksin ki yani
faktörle boyut arasında ne fark var? Boyut biraz daha işin daha böyle bir bakış açısıyla alakalı. Biraz daha makro seviyede o proje ekibinin bu inovasyona nasıl hazırlandığı ve nasıl baktığıyla alakalı. Ne demek istiyorum? O ekip ya bu kurumsal bir inovasyon da söz konusu olabilir veya startup seviyesinde bir durumda söz konusu olabilir. Önceliklendirmeleri nasıl? Bu inovasyona bir önceliklendirme veriyor mu? Bir önem veriyor mu? Bu önemli. Finansmanı nasıl sağlayacaklar? Bu önemli. Bilgi ve bir backgroundları söz konusu mu? Deneyimleri, tecrübeleri söz konusu mu bu alanda? Bu önemli. Vizyonları var mı? Bir vizyon ortaya koymuşlar mı? Bunlar tabii beraberinde neleri tetikleyecek? Value proposition vesaire gibi kavramları tetikleyecek. Diğer taraftan bu inovasyonu biz gerçek anlamda deneyimlendirebilecek miyiz pazara? Tanıtımını, pazarlamasını, satışını hangi kanallardan yapacağız gibi biraz daha makro seviyede bir bakış açısından bahsediyorum aslında boyutlar derken. Tüm bu faktörler ve boyutlar inovasyonun doğasını beraberinde getiriyor. Az evvel sorduğumuz, yani bu işler acaba inovasyon başarısı veya başarısızlıkları tesadüfi midir, değil midir sorusunu cevaplamadan önce iş modeli inovasyonundan önce kısacası iş modelinden ne anlamalıyız? Yani bir inovasyonun iş modeli ne şekilde bir framework haline getirebiliriz? Bir kere onu konuşalım. Bir iş modeli inovasyonunun iki temel bacağı var. Birincisi önceliklerimiz. Yani bir ticari kafa olarak bazı şeyleri önceliklememiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi de bizim cebimizdeki şeyler. Ne demek o cebimizdeki şeyler? Bizim yetkinliklerimiz, kapasitemiz, yeteneklerimiz vesaire. Şimdi önceliklerde iki temel şey var. Birincisi önceliklendirmek istediğimiz, önem atfettiğimiz konular. Birincisi value proposition. Yani bu tamamıyla müşteri kitlemizle, network'ümüzle alakalı. İkincisi de gelir formülasyonu. Bu da bizim cebimizle alakalı, tamamıyla bize bakan tarafı. Yetkinlikler tarafında da iki tip bizim yetkinliğimiz olabilir. Yani maharetimiz olabilir. Birincisi kaynaklarımız. Yani ne gibi kaynaklara erişebiliyoruz ve benzeri şeyler. İkincisi de iş süreçleri. Proseslerimizi nasıl handle ediyoruz? Ne gibi yeteneklere haiziz iş süreçlerini geliştirme anlamında. Şimdi birazdan bir business model framework koymaya çalışacağım ortaya. Bu business model framework şu soruları bize cevaplayacak. Bu 4 temel iş öğesinin arasındaki bağımlılıkları göstermeye çalışacağız ve şu soruları ortaya koyacağız. Mesela neden Rolls-Royce mesela ucuz araba satmıyor? Veya neden işte bir discount markette, işte BİM gibi veya Şok gibi bir discount markette neden pahalı ürünler satılmıyor? Bunları açıklamaya çalışacağız. Aslında neden bir discount market pahalı ürün satmıyor veya Rolls-Royce neden ucuz araba sunmuyor cümlesini şu şekilde değiştirmek gerekiyor. Zaten Rolls-Royce ucuz araba sunamaz. Bu şekilde çevirebiliriz cümleyi. Zaten discount marketler de pahalı ürün satamazlar. Şimdi bu az evvel söylediğim 4 tane iş öğesi vardı. Onlar neydi? Value proposition, gelir formülasyonu, kaynaklar ve süreçlerdi. Bunların arasındaki ilişkiler fazlara bağlı olarak öyle bir noktaya getiriyor ki firmaları, kurumları bu 4 unsur arasında belirli bir bağımlılık oluşmaya başlıyor. Ve bu bağımlılık da bizi tabii bir çıkmaza doğru götürüyor. Zaman içerisinde öyle bir noktaya geliyoruz ki iş modellerimiz, yani tepeden firma yöneticileri, firma sahipleri bile gelip bize baskılasa bu iş modellerini, bu unsurların arasındaki ilişkileri değiştiremez hale geliyoruz. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu. İş modeliniz ne kadar iyi işliyorsa, bu az evvel söylediğimiz bu değer önerisi, gelir formülasyonu, kaynaklar ve süreçler birbirleriyle ne kadar uyumlu çalışıyorlarsa, ne kadar başarılı bir iş modeli sürdürüyorsak o kadar değiştirilemez hale geliyorlar bu 4 unsur. Senden ekrana bir framework yansıtmanı rica ediyorum. Şimdi bu framework'te 3 tane çok temel görüyorsun aşama görüyoruz. Birincisi yaratım aşaması, creation dediğimiz alan. İkincisi sustaining innovation, yani sürdürülebilir inovasyon. Üçüncüsü de verimlilik, tamam mı? Efficiency dediğimiz konu. Şimdi burada her 3 fazda da, her 3 adımda da az evvel söylediğimiz değer önerisi, kaynaklar, gelir formülasyonu ve süreçleri burada görüyoruz dikkat edersen. Fakat bilmiyorum renklerden fark ettin mi? Bazı böyle şeyler var aralarında, farklılıklar var. Şimdi yavaş yavaş onları anlatmaya başlayalım. İlk önce yaratım sürecini anlatalım. Buna creation diyoruz. Burada temel olarak iş modelinin amacı müşteri oluşturmak, müşteri yaratmak. Burada çeşitli kendimize sorduğumuz sorular var. Elimizde ne var? Neler yapacağız? Vesaire gibi soruları ortaya soruyoruz. Şimdi elimizde ne var? İlk başta yaratım sürecinde çok basit olarak bir kere çok sağlam bir fikrimiz var. Yani inovasyonla biliyorsun yola başlamıştır. Güzel bir fikrimiz var. Hepimiz gaza gelmiş durumdayız. Eğer kurumsal bir firmada çalışıyorsak oradaki yöneticiler falan çok motiveler. Hadi işte biz bunu yapacağız vesaire diyorlar. Veya biliyorsun startuplardan biliyorsundur. Oradaki kurucular falan çok böyle şevkle çalışırlar vesaire. Çok inanmış bir ekibimiz var. Bu çok güzel bir şey. Biraz da paramız olsun, değil mi? Biraz da 3-5 paramız var ki o investment yapacağız, yatırım yapacağız.
yapacağız. Biraz da elimizde herhalde teknoloji var artık. Çünkü genel olarak dijital konularda çalışıyoruz. Yaratım sürecinde ilk bizim hedeflediğimiz konu müşteriler. Yani müşteri gözüyle bakıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları neler? Onlara ne gibi hizmetler sunabiliriz? Onların derdine nasıl derman olabiliriz? Bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada çok böyle cevap aramıyoruz. Daha çok soru soruyoruz kendimize. Yani neler yapabiliriz? Ne gibi şeyler sunabilirizle alakalı çeşitli sorular soruyoruz ve çok ciddi bir tabii bu ilk fazda, ilk adımda inanılmaz bir esnekliğimiz mevcut. İstediğimiz gibi her şeyi değiştirebiliriz. Yani modellerimizi değiştirebiliriz. Süreçlerimiz daha oturmamış vesaire her şeyi değiştirebiliriz. Onun için gayet güzel bir esnekliğimiz söz konusu. Burada dikkat edersem ekranda gördüğün gibi değer önerisiyle kaynaklar arasında bir gidip gelme söz konusu. Yani değer önerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu değer önerisini oluştururken de hangi kaynakları kullanacağımızla alakalı kendimize sorular soruyoruz. Daha henüz oynak bir yapımız var. Bunları belirledikten sonra diyoruz ki artık tamam kardeşim, yani yavaş yavaş müşteriler geldi. Müşteriler pıtır pıtır gelmeye başladılar. Artık ben artan iş hacmine paralel olarak süreçlere odaklanayım. Süreçleri oturtmaya çalışayım ve daha çok başarılı süreçleri ön plana çıkartayım kafası var bizde ve bu süreçleri oturtmaya çalışıyoruz. Yani burada sorduğumuz sorular neler olabilir? Mesela daha iyi ürünleri daha iyi fiyata acaba nasıl satabiliriz? Vesaire gibi soruları sorabiliriz. Burada tabii süreçleri oturtmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir kere müşterileri dinlememiz gerekiyor. Müşteriler şikayet edecektir, sesini yükseltecektir vesaire. Onları dinleyip evet biz kendi ürünümüzü veya hizmetimizi şu şekilde değiştirelim veya revize edebilirim gibi kendi kendimize bu soruları sorabiliriz. Bu da işin ikinci fazı. Şimdi hocam siz anlatırken aklıma iki şey geldi. Biri komik söyleyip geçeceğim, diğeri ciddi. Komik olan şimdi yaratılış diye başladığınız zaman bu framework'ü ben bildiğiniz Genesis'ten itibaren ilahi bir düzlemde düşünmeye başladım. Düşünebilirsin. Ve her şey make sense olmaya başladı birden. Ama umarım müşteri gibi görünmüyoruzdur falan. O ayrı konu. Tamam. Buraya bir tane Adams Creation koyalım. Ciddi olan şey de şu. D20 ile paralellik kuruyorum tabii ister istemez ben de. Evet. Elbette ki birebir aynı şeyden bahsetmiyoruz ama çok benzer bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir iş yapısı vesaire işte tabii ben D20'yi kurduğumda belki çok startup gibi değildim ama bir anlamda da startup'tım. Önce her şeye saldırdım. Onu da yaparız, bunu da yaparız, şunu da yaparız falan gibi düşündüm. Sonra yapabildiklerim, daha çok para kazandıklarım ikinci fazda. Biraz daha zaten mesela bu senenin başında bir toplantı yaptım. Sadeleşme toplantısı, işte sadeleşme, dijitalleşme, bir de büyüme gibi 3 tane hedefimizin olduğu kısa bir toplantı da yaptık ekipçe. Bunlarla çok paralel giden şeyler bu arada. Bir sezgisel olarak doğru yolda olduğumu hissederek mutlu oldum. Çünkü şöyle, bu anlattığınız Business Model Framework bir firma küçük de olsa, startup da olsa, çok büyük bir yapı da olsa buna uyar. Sürdürülebilir inovasyon adımından sonra artık ne yapacağız? 3. faza geleceğiz. Bilmiyorum, sen 3. faza geldiğini hissediyor musun? Biraz artık verimliliğe doğru gitmek lazım. Sanki az evvel söylediğin bu mesela sadeleşme dedin ya. Mesela bu sadeleşme aslında bu verimliliğe giriyor. Doğru. Yani gelir formülasyonuna giriyor. Yani diyorsun ki artık ya arkadaş, kurduğumuz süreçleri artık yavaş yavaş optimize edelim, revize edelim, işte kaynakları düzenleyelim ve yavaş yavaş kar etmeye başlayalım vesaire diyorsun. Tabii bunu senin söyleme nedenin farklı olabilir. Bir startup'ın bu maturity'ye geldiği zaman söyleme nedeni farklı olabilir. Yani mesela birisi diyebilir ki ya arkadaş, biz işin artık efficiency tarafına girelim, verimlilik tarafına girelim, gelir formülasyonu yapalım, işte maliyetleri kısalım, karı arttıralım vesaire. Şunun için söylemiş olabilir. Demiş olabilir ki ya arkadaş, biz yatırım alacağız. Önümüzdeki 6 ay içerisinde öyle bir hedefimiz var. Yatırım alacağımız için hadi yavaş yavaş kar etmeye başlayalım ki yatırımcılara kar gösterelim. Valuation'ımız artsın vesaire gibi bir öyle bir nedenle de yapmış olabilir. Nedenleriniz farklı ama dikkat edersen aynı şeyi yapıyorsunuz. Doğru. Ya çünkü biraz da şeyi öğreniyorsun yani süreç içerisinde, yani ayakta kalmak bir yana, zaten onu becerebiliyorsan devam ediyor. Büyümek için yapman gereken şey aslında işte bir yeri geliştirmek, bir ya da birkaç yeri geliştirmek oluyor. Bilmiyorum, çok anlamlı konuştum. Bu verimliliği yaparken bir sürü yönetim kararı da veriyoruz. Mesela diyeceksin ki mesela bazı şeyleri ben insource yapmayayım, kendim yapmayayım. Mesela outsource yapayım diyeceksin. Mesela bazı iş departmanlarını diyeceksin ki falanca firmaya yaptıralım vesaire gibi. Böyle işte gelir formülasyonuyla alakalı, yani maliyet düşüşüyle alakalı kararlar veriyorlar firmalar. Bunu sen de yapıyorsun. Çok büyük firmalar da yapıyor. Orta karar firmalar da yapıyor. Her firmada uyan bir framework aslında az evvel gördük. Google Plus'ın başarısız olacağı veya ShareNow'ın başarılı olacağını biz öngörebilir miydik sorularını yavaş yavaş cevaplamaya çalışalım. Şimdi hatırlarsan ne vardı? 4 tane unsurumuz vardı. Şimdi birinci unsurumuz neydi? Value Proposition'dı. Değil mi? Ondan sonra gelir formülasyonumuz vardı. Kaynaklarımız vardı. Bir de süreç
süreçlerimiz vardı. Bu yapacağımız inovasyonun başarılı olur mu olmaz mı anlayabilmek için ilk soracağımız soru şu. Mevcut iş modelinin öncelikleriyle, yani mevcut yapımızdaki iş modelinin öncelikleriyle inovasyonun öncelikleri veya inovasyon fikri ne kadar uyumlu? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Bu soru şu demek aslında. Mevcut iş modelimizde inovasyon benzer mi? Hatırlarsan süper app'lerden ve marketplace'lerden bahsederken süper app'lerin ne örnekleri verdik? Mesela Migros örneğini verdik değil mi? Getir örneğini verdik filan. Orada mesela Migros'un içerisindeki Migros app'inde daha birbirine benzer uygulamalar vardı. Değil mi? Getir kendi içerisinde daha benzer uygulamalar koyuyordu. İşte Getir Su, Getir işte Esnaf vesaire gibi. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü olarak yan yana koyacağımız inovasyon mevcut iş modelimize benzer mi? Bunun cevabının verilmesi gerekiyor. İkinci konuda mevcut gelir formülasyonum, yani gelir modelim aslında bu yeni inovasyon, getireceğim yeni inovasyon bu mevcut gelir formülasyonumu, gelir modelimi destekliyor mu? Buna bakmak lazım. Şimdi mesela bu soruyu sorduğumuz zaman mesela Google Plus'a ikinci soru okey. Çünkü Google'ın kafasında şu vardı Google Plus'ı çıkarırken. Ya arkadaş ben Google Plus'ı çıkarırım. Böylelikle kullanıcılarım hakkında daha fazla bilgi edinirim. Daha fazla bilgi edineceğim için gelir modelime bu olumlu etki eder. Çünkü kullanıcımı daha iyi tanıyacağım için daha iyi reklam hedeflerim. Evet. Hit rate'imi arttırırım kafasıyla yola çıktı. Bu that's okay. Yani çok güzel, bunu check attı. Fakat mevcut iş modeliyle inovasyon birbirine benzemediği için bu fail et. Yani Google'da bunu daha önce söyledik. Bir search arama motivasyonuyla giren kişiler karşılarında bir social network görünce çok bağdaştıramadılar. Birbirine benzemediğini fark ettiler. Aslında onun için biraz fail etti Google Plus. ShareNow da tam tersine. Yani oradaki value proposition'la, şimdi Mercedes'in value proposition ne zaten? Zaten bu adamlar mobility sektöründe. Evet. Mobility zaten ShareNow da mobility'yi veriyor. Orada hiçbir sıkıntı yok. Mevcut gelir formülasyonumu destekliyor mu? Onu da destekliyor. Zaten burada dikkat edersen bu iki basit soruyu sorduğumuzda bile çok ciddi anlamda inovasyonun başarılı olup olmayacağıyla alakalı hemen fikir sahibi olabiliyoruz. Aslında bunlar böyle magazinel olarak tartışılacak konular değil. Sorulması gereken basit soruları sorduğumuz zaman zaten cevaplar ortaya çıkıyor. Türkiye'den ne gibi örnekler verebiliriz, bunu aklına geliyor mu? Yani başarılı olan mı, başarısız olan mı? Başarılı olan söyle. Başarılı olan, ya siz söylediniz diye aklımda kaldı. Getir mesela başarılı oldu bu konuda. Evet. İlk söylediğiniz evet Getir diye bir şey çıktı mesela. Evet. Sonra işte inovasyon olarak Getir araç çıktı diyelim ki. Evet. Yani Getir yemek çıktı sırayla ya da tersi sırayla. Biz şimdi Getir'in araç da getirebileceğini kafamızda bağdaştırdık. Dolayısıyla check attık. Evet, birbirine benziyor ve gelir modelleri mevcut iş modelini destekliyor. Aynen öyle. Bir de tabii şunu tavsiye ediyoruz. Ciddi anlamda bir inovasyon yapma iddiasında olan firmalara çok böyle başarı olmuş iş modellerini, mevcut iş modellerini çok fazla çomak sokmamalarını tavsiye ediyoruz. Biliyorsun yani mühendislikteki temel kuralımız ne? Bir şey çalışıyorsa bırak çalışsın. Eğer çalışmıyorsa da bir kapataç yapmak lazım. Ama genellikle elimizde başarılı bir iş modeli varsa, çalışan bir iş modeli varsa bunu yeni inovasyonu onun içerisinde değil de farklı yapılar kurarak yeni iş modelleri veya yeni iş ortamları, yeni iş environment'ları kurarak yapmakta yarar var. Yani bunu mesela BMW yapıyor. Daha önce hatırlarsan BMW Startup Garaj örneğini vermiştik. BMW Startup Garaj'da adamlar farklı şeyleri, farklı fikirleri, farklı inovasyonları orada deniyorlar. Eğer başarılı olursa, eğer mevcut iş modellerini aksatmayacaklarını düşünürlerse BMW'ya mal etmeye çalışıyorlar. Burada şöyle bir firmalara veya firma profesyonellerine, ya arkadaş ben öyle bir yapı kurayım ki ya da öyle bir yaklaşıma sahip olayım ki böyle inovasyon çıkartan, sürekli bir inovasyon oluşturan bir fabrika haline geleyim şeklinde düşünenler varsa şöyle şeyler önerebiliriz. Bir kere sürekli olarak şunu bakmak lazım. Fırsatlara odaklanmak gerekiyor. İkincisi, startuplarla, inovasyon üzerine çalışan, teknolojiyle çalışan, dijitalle çalışan kişilerle de sürekli böyle bir dirsek temasında olmakta yarar var. Yani onların bulunduğu ortamlara girmek, o inkübasyon programları var biliyorsun, farklı startup programları var vesaire. Onlarla böyle bir sürekli iletişimde kalmak, onların bulunduğu ortamlarda olmak oldukça önemli. Çünkü o havayı koklamak çok önemli. Bu özellikle kurumlara çok ciddi anlamda artı değer katacak diye söylüyoruz. Hocam hatta şöyle ki startuplar var. Evet. Startupları bir araya getiren startuplar da var.
Ve yani gayet çalışan bir iş modeli, yani tanıdıklarım var. Doğru. Yani öyle ortamlar da söz konusu. Zaten bunu yapan, bunu yapmaya çalışan firmalar genellikle bu işte Just Work'ler, Collective House'lar, Workington vesaire gibi böyle ortak çalışma platformları var. Bu ofislerde zaten oda veya işte yer ofis kiralıyorlar vesaire ki o startupların o ortamını koklayabilsinler ve aynı ortamlarda bulunsunlar diye. Bu önemli konulardan bir tanesi. Müşteri ihtiyaçları önemli. Bir kere hatırlarsan ilk bölümlerde dıştan içe bir hikaye kurmaktan bahsetmiştik. Dıştan içe hikaye kurmak şu demek, içten dışa kurmamak demek. Yani oturup fil dişi kulemizde, yani headquarters'ın tepesinde oturup böyle ola değil de tam tersine, ya arkadaş en sondaki adam, müşteri ne düşünüyor? Bizim müşteriye dokunan adam, tezgahtarımız, satıcımız ne yapıyor? Ne gibi şeyler yaşıyor'yu görüp ters bir müşteri hikayesi yazmak, bir deneyim yolculuğu yazmak önemli. Bunu tavsiye ediyoruz. Bütün bunları, bu ihtiyaçları vesaireleri acaba ben kendi mevcut birimlerinde nüvelendirebilir miyim? Yani inkübe edebilir miyim? O önemli. Yani nasıl söyleyelim? Eğer bir insan kaynakları ile alakalı bir inovasyon yapacaksak, ya benim zaten bir insan kaynakları departmanım var. Acaba oradaki kişileri de içeri alarak ve oradaki yetenekleri, oradaki güçlü kaslarımı kullanarak bu mevcut inovasyon fikrimi orada da biraz böyle oluşturabilir miyim? Yavaş yavaş filizlendirebilir miyim mi düşünmek önemli. Ve tabii her zaman da satın almalar ve birleşmeleri bir opsiyon olarak düşünmek lazım. Startuplarla sürekli dirsek temasında olmakla alakalı. Genellikle büyük firmalar bu şeyleri özellikle uluslararası platformlarda bunları yapıyorlar. Yani genel olarak sürdürülebilir inovasyonun genel şeylerini anladık. Peki yıkıcı inovasyon ne hocam? Yıkıcı inovasyonu da bir sonraki bölümde konuşalım, olmaz mı? Tamam hocam. Siz nasıl derseniz. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz.